Herkese merhabalar. TUGI Premio 73 modelimiz var bugün masamızda. Bunun tanıtımını yapacağız. Aynı zamanda çalışma videolarını ve nervür videosunu çekeceğiz. Bunlar içinden çıkan malzemeleri. Buyurun. Şimdi şurada makineyi açtığımız zaman kutumuzda bir tane uzatma bir tablomuz çıkıyor. Makinenin üzerinde de şöyle bir tablo daha var. İsterseniz bu şekilde, isterseniz uzatma tablosunu takıp kullanabilirsiniz. Tozlanmasın diye bir örtümüz var. Yürüyen ayak, otomatik ilik ayağı, plakamız var. Dikiş plakamız. Ayak çeşitlerimiz var. Kenar dikiş, kaputene, fermuar, düğme dikme, gezi dikiş ayağı, teflon ayak, süflü ayağı ve dikiş ayağımız. Çift iğnemiz, normal iğnemiz, masuramız ve tornavidalarımız. Bir de pedal ve elektrik kablosuyla kullanım kılavuzumuz var makinemizin içinde. Şimdi makineyi, şu parçayı uzatma tablosunu takmak için şunu çekip alıyoruz. Uzatma tablosunun altında ayaklarımız var. Ayaklarımızı açıp bunu takarken dikkat edeceğimiz konu, şurada diller var. Makinenin gövdesinde de o dillerin oturacağı yerler var. Muhakkak o dilleri oturacağı yerlere dengeleyip ondan sonra sağa doğru itleyebilirsiniz. Altındaki ayaklarla da kullandığınız yerle alakalı sallantı, titreşim olursa bunlarla ayar yapıyorsunuz. Yüksekliği de ayarlanıyor. Hem yüksekliği hem makine plakası oynamasın diye. Elektrik kablomuz. Taktık. Makinemizi şartelden açtığımız zaman makinemiz açıldı. Tabanı kaldırdık. Masura içinde ip olmuyor. Masurayı saracağız. Hem oradan tarif etmeye başlayacağız. Şurada siyah bir tırnağımız var. Bunu sağa çektiğimiz zaman masuranın üzerindeki kapağı açmış oluyoruz. Sonra masurayı aldık dışarıya. Masurayı saracağımız yer üstte, sağ tarafta. Masurayı taktık. Şuraya bir makara koyarsak kullandığımız bir tutucumuz var. Makara düşmesin diye. Ya da dik makara koyacaksak bunu buraya koyuyoruz. Makaramız burada oluyor. Şimdi bobinlikten geleceği için ben ipi şöyle aldım. Şurada bir metal parça var. 1 diye bir rakam var. İlk önce ipi buraya taktım. Şimdi burada kesik kesik çizgiler var. Yanlış bir şey yapamazsınız. Yalnız burada dikkat edeceğiniz konu, şu yaylı parçanın altına ipi muhakkak alacaksınız. Sonra masurayın arkadan öne doğru elinizdeki ipi birkaç tur dolayıp masurayı sağa doğru itliyorum. Pedalı takmadım. Ben pedalsız çalıştırma tuşunu kullanacağım. Taban yukarıdayken bakın burada kırmızı yanıyor. Tabanı indirmeniz lazım. Şurada bir jelatin var. Onu alacağım. Şu an makinamızın motoru yavaş çalışıyor. Şurada bakın bir düğmemiz var. Hızını artırmak için. Buradan en yüksek seviyeye aldım. Masurayı sarıyorum. Masura belirli bir seviyede duracak. Bakın artık yavaşladı masuramız. Durdu. Makineyi durdurdum. Sola aldım masuramı. Bunu hemen masuramızı kapatan plastikte masuranın takılış yönünü noktalı çizgi olarak tarif ediyor. Şurada da iplerin geçeceği kanalların tarifi var. Burada dikkat edeceğimiz konu, masura dönüşüyle ip ters yönleri olacak. Aynen şu an olduğu gibi masurayı yerine koyduk.
Şurada bir ok işareti var. İpi arkaya alıyoruz. Öne doğru aldık. Hemen şurada bitiş noktasında araya alıp ipi kesebilirsiniz. Fazla ipi kestikten sonra plakayı takıyorum. Masuralar standart aile tipi makine. Ev masurası. tipi dikiş makinesi masurası. Yani yüksek masura. Evet, geniş masura bir tane. İçinden 3 tane de yedek masura çıkıyor. Plakayı taktım. Şimdi dikiş ipini takacağım. Dikiş ipinin de ilk takıldığı yer masura sardığımda olduğu gibi ilk metal parça. Şöyle taktım. Bu sefer arkaya aldım ipi şu metal parçaya. Pulun arasından aşağı doğru indim. Şurada horozumuz var. Bunu en üst noktaya aldım. Yukarı arkaya kadar ipi alıp sağdan sola bir tur kanaldan tekrar aşağı iniyorum. Şimdi burada naylon jelatini de çıkardık. Şurada bir metal parçamız var hemen gövdenin altında. Şu metalin altına takıyoruz. Ondan sonra tabanı indirdim. İğne bağın hemen üzerinde iplik kancası var. Dediğim gibi ister sağa ister sola iki taraftan da takabilirsiniz. İğne en üstte. Eğer otomatik iplik takıcıyı kullanacaksak iğne yukarıda olacak. Aşağıda değil de yukarıdayken şu parçayı aşağı doğru alıp şöyle hafif öne doğru alıyorum ki iğnenin deliğinden kancası geçsin. İpi şu iplik takıcısındaki kancaya aldım. Şöyle alttan alıp bırakıyorum. Bu şekilde bakın ipi takacaktır. Kolay bir şekilde. Fazla ipi çektik. Masurada ipi kestiğim için alt ipi üste çıkarmamıza gerek yok. Normal ipimi ayağın arasından arkaya doğru atıyorum. İpim de fazlaysa isterseniz şurada yan tarafta ipi kesmek için bir bıçak var. Orada ipi kesebilirsiniz. Açılışta makinamız 1 numara düz dikişte başlıyor. Şurada seçtiğimiz işleri göreceğiz. Hangi işi seçeceksek. 1 numarada sol köşe seçilen işe göre makinenin bizden istediği ayak. T yazan ayağı istiyor. Şu an üzerindeki ayak T yazan ayak. Dikişin boyuyla ve şu sağ tarafta bakın inceden uzuna doğru bir çizgi var. Sağdaki artıyı kullanırsak dikiş boyunu uzatıyoruz. Sol tarafı kullanırsak dikiş boyunu sıklaştırıyoruz. Makine düz dikişteyken şu zikzak tuşu iğneyi sağa sola alıyor. Diğer işlerde değil, sadece düz dikişteyken iğneyi sağa sola zikzak tuşuyla alıyorsunuz. İğne pozisyonu. İğne pozisyonu. Tabanı indirdiğim zaman bakın pedalsız çalıştırma tuşu yeşil oldu. Basıp eğer dikişi sağlamlaştırmak istersek ileri geri hemen başlatma tuşunun üstündeki geri tuşuna basıp makineyi geri alıp sonra normal gidebilirsiniz. Yavaşlatmak istersem buradan devrini ayarlayabiliyorum. Durduracaksam tekrar çalıştırdığım tuşa bastım ve durdurdum. Kumaşı almadan eğer istenirse şurada bir makas tuşumuz var. Makas tuşuna basarsak ipimizi kesecek. Makine hareketi tamamladıktan sonra kumaşı altından rahat bir şekilde Yani makinede otomatik iplik kesme fonksiyonu var. iplik kesme özelliği var. Dediğim gibi saat artıyla dikişi uzatıyorum. Daha seyrek bir dikiş. Eksiyle de dikişi sıklaştırıyorum. Birden 10'a kadar burada bakın şu en üstte sol köşede dikiş ve zikzak işaretinin olduğu yerde bir yeşil ışık var. Bu ilk sayfa dediğim şuraya hitap ediyor. Birden 10'a kadar olan işleri seçmek için. Hangi işi istiyorsak direkt seçiyoruz. Mesela 3 numaraya bastım. Kordoneli dikiş, kalın dikiş dediğimiz. Durdurdum. 5 numara zikzak. 5'e bastım. Direkt çalıştırdığım zaman makine bize ilk etapta 5 milim zikzak veriyor.
enini, boyunu makine kendisi veriyor. İlk zikzak seçtikten sonra ya da hangi işi seçerseniz seçin, önce orijinali makine size verecek. Bu 5 milim zikzak. Bunu ben 7 milim daha geniş bir zikzak istiyorum derseniz hemen zikzak tuşunun artı tuşuna basarak, bakın şurada değişen bir yer var. 6 oldu. 6,5, 7. Makine 7 milim zikzağa geçti. Durdurdum. Zigzag sık istersem de yine bakın hemen sağındaki inceden uzun olan çizginin eksi bölümüne basarak, ekrana da bakarak, bakın 1 oldu, 09, 08, 07 rakamları düşürerek daha sık ve geniş sarma yapabiliriz. Daha da düşürdüm. Durdurdum. Enini daraltmak istersek de dediğim gibi bu zikzak tuşuna basıp sarma gibi istediğin genişlikte, burası eni, burası boyu. Durdurdum. Zikzak, geniş, sık sarma, ince, dar sarma. Bu ilk sayfada bir tane ilik var burada. İliği yapacaksam buradaki iliği direkt buna basıyorum. İliği seçtikten sonra makine benden otomatik ilik ayağını takmamı istiyor. Hemen ilik ayağını çıkardım. Şu bölüm kızaklı. Açılıp kapanıyor. Kullanacağım düğmeyi buraya koyuyorum. Diyelim düğmem bu. Buraya taktım. Bir de şöyle bir şey var, özellik var. Buraya koyacağınız düğme büyükse şayet buraya koy, buraya almadı. Onu daha büyük bir ilik açmak için bakın şurada solda kırmızı bir işaret var. Artısı var, eksisi var. Bu parçayı artıya doğru aldıkça buraya yerleşmeyen ilik düğmeden daha büyük bir ilik açabilirsiniz. Veya küçük de olabilir. Ya da Hassas ayar gibi. tam da eksiye alırsak da bu ne kadar açık bile olsa daha küçük ilik açabilirsiniz. Şu sol taraf buraya sığmayan iliklerin boyunda ilik açmak için kullanıyorsunuz. Evet. Artıya doğru. Yani kalınsa veya Kalınsa, daha normal iliğin boyundan daha büyük Büyükse iliğe ihtiyacın buraya varsa oturmuyor burada mesela. hassas ayarını Evet, yapabiliriz. burada daha geniş hassas ayarı yapabiliyoruz. Şimdi benim düğmem bu diyelim. Düğmeyi buraya koydum. Ayakların takılışları çok rahat. Şurada bir mandal var. Yukarı doğru dokunduk. Ayaklar çıktı. Bunu ipi kesip alırsanız daha iyi olur. Bütün ayakların takılışları metal parçalar var. Hepsinde olduğu gibi. Taban milinin altına alıp ayağı kolu indirdiğim zaman ayağı bakın kendisi kilitleyecek. Kilitledikten sonra ilik ayağında bir switch var. Bunu makinenin şurada yan tarafında takılacak yeri var. Muhakkak bunu buraya takmanız gerekiyor. Tabanı kaldırdık. Bakın burada sağ sol en altta bir tuş var. Bu normalde herhangi bir piko yaparken pikoyu her işin standardını veriyor makine. O yaptığınız pikonun boyunu uzatmak isterseniz pikolarda boy uzatma olarak kullanılıyor. İlik yaparken de bakın iliği seçtiğim zaman ekranda iliğin ara açılacak mesafesini görüyorsunuz. Bu açılacak mesafeyi daha geniş ya da daha dar istersek şuna bastığım zaman bakın arası açıldı. Daha kalın bir düğme için arasını rahat açmak için. Yine bastım çok ince kumaşlarda arayı az açmak isterseniz arayı daralttım. Ben şimdi yine normal ilk şey Yani iliğin yaptığımda şekliyle ilgili düzenleme yapabiliyoruz. yapabiliyorum.
Sağ tarafta M yazıyorsa bu iliğin standardı. Buradaki tuşa, alttaki tuşa bastığınızda arasının açılacak mesafeyi daraltıp genişletme şansınız var. Şimdi Çalıştırdım. Makine duruncaya kadar ilikten makineyi durdurmuyor. Yani çalıştıktan sonra duruncaya kadar bekliyoruz. eğer pedalla kullanıyorsak ayağımızı Pedalla pedaldan çekmiyoruz. Çekmiyoruz. Ben Makine şimdi kendisi pedalsız duruyor. kullandığım için durdu. Şimdi işte makas tuşuna bastım. A tipini kestik. Hareketini tamamladı. Ondan sonra iliğimi yapmış oldum. Şimdi Diğer sayfadan bir ilik yapacaksam iliğin bir tanesini burada görüyorum. İlk sayfa, diğer iliklerim burada. 5, 7, 9 tane, 8 tane ilik çeşidi var. Gözlü ilik, ceket iliği, manto iliği, bluz iliği gibi. Buradan bir ilik seçeceksem bakın şu sol köşede bir işaret var. Makinenin de ekranında solda aynı işaret burada. Şu yeşil ışığı A yazan tuşla, dikiz zikzak tuşuyla aktif hale getiriyorum. Şimdi makine bana ilk sayfadan, yani şuradan desen ya da ilik ya da seçmeme müsaade etti. Buradan ilik yapacağım. Atıyorum 12 numaralı ilik. Direkt buradan iliği kodluyorum. Önce ilik ayağını gösterdi. Sonra seçtiğim iliği gösterdi. Basıyorum pedala. Durdu. Makasa bastık. Hareket bitti. Kumaşı aldım altına. bu da gözlük. Bu da gözlük. Bunun gibi ilik çeşitlerim burada. İlik yaptıktan sonra bu yan taraftaki kabloyu çıkartıyoruz. Mandalı düşürdüm. İlik ayağını makineden aldım. İlk başta taktığım normal ayağımı tekrar makineye takıyorum. Pikolarından da birkaç tane göstereyim. Tabii onlardan da yapalım. Diğer sayfadan işte desen karmasını onları da yapalım. En sonunda da nervür yapılmasını göstereyim. Nervür ayağı makinenin içinden çıkmıyor. Ama müşterimiz özellikle rica etti. Onu da gösterebilir misiniz? Biz de onu da göstermek istiyoruz. Şimdi buradan ilk sayfadan ben desen yapacağım. Atıyorum 33 numaralı desen. 33. Bastım. Ekranda da seçtiğim deseni gösterdi. Pedala basıyorum. Makinenin desenini seçtiğimiz zaman enini boyunu makinesi de veriyor. Genişliğini ve sıklık seyrekliğini. Bunun haricinde müdahale etmek isterseniz şurada bir tuş var. Şu yuvarlak bir tuş. Bu da yaptığınız pikoların sonunda makine kendisi dursun derseniz, çalışırken bu tuşa basarsanız desen bitiminde makine duracak, deseni yarım bırakmamış olacak. Hemen onu da göstereyim. Bakın desen bitiminde makine kendisi durdu. Aldım yine aynı yere. Aynı desen, desenin yönüyle bir oynama yapacaksak, yani şu yönünü ters istersek, bakın makinenin sağ alt tarafında üçgen şeklinde piko dediğimiz bir şekil var. Birinin içi dolu, birinin içi boş. Bu tuşa bir sefer basıyorum. Ekranda aynı işaret çıktı. Şu an yapmış olduğum desenin makine yönünü ters çevirmiş oldu. Bu şekilde de kumaşı hep dışarıda tutarak desenin yönünü ters çevirebilirsiniz. Desen sonlandırmam. Makasa bastım. Bak, desen aynı. Yönünü ters çevirdik. Sağ alttaki tuşla. Tekrar basarak iptal etmek istersek onu iptal ettim. Bu sayfadan, yani ilk sayfadan desen yapmak için sol üst köşedeki işarette şurada yeşil olan aynı işaret olacak. İkinci sayfadan desen yapacaksam şablonumu çektim. Bakın bu sefer sol üst köşede bir çiçek resmi var. Aynı resim de burada var. A tuşuna basıp çiçeği aktif hale getirdim.
Şimdi makine bana ikinci sayfadan desen seçmem için müsaade ediyor. Atıyorum bir desen yapacağım. 58 rastgele bastım. Çalıştırdım. Makasa bastık, durdurduk. Desenimiz bu. Dediğim gibi desen seçiminde makine size enini, boyunu direkt kendisi verecek. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bir şey tarif edeceğim. İlk sayfaya geri dönüyorum. Geri dönmek için de A tuşuna basıp şu tuşu aktif hale getirdim. Dolgulu desenlerde daha iyi belli olacak. Şimdi bakın deseni seçiyorum önce. Herhangi bir desen. 37. Çalıştırıyorum. Önce bir standardını yapıyorum desenin. Desenin standardı bu. Bu tarz dolgulu desenlerde eğer istenirse desenin boyunu, sıklığını bozmadan uzatabilirsiniz. Sağ üstte bakın ekranda çarpı 1 diye bir işaret var. Bu işaret seçilen desenin orijinal halini gösteriyor. Sol alt köşede bir üçgen işareti var. Biraz önce ilik yaparken iliğin arasını açmada kullandık. Bu sefer desende de yaptığımız desenin boyunu uzatmak istersek bu tuşa basıyorum. Bakın sağ üstteki çarpı 2 oldu. Yani mevcut deseni 2 boy uzatmış olduk. Bir daha bastım 3. Bir daha bastım 4, 5. 5 boya kadar bu deseni makine bize uzatmaya müsaade ediyor. 2 ile 3 eğer bu tuşu kullanılacaksa daha ideal. Yani makinenin adım mesafesiyle hiç oynamadan, desenin sıklığını bozmadan desenin boyunu 2 boy, 3 boy uzatma şansınız var. Yani çok da uzatıldığı zaman bazı Desen desenler hoş görünmüyor. kayboluyor, şekil kayboluyor çünkü. İdeali bu. İdeali bu. Bu tuşa da onu yapabilirsiniz. Bakın şu. Orijinal hali bu. Desenin boyunu uzattık. Uzatılmış hali bu. Desen uzattıktan sonra deseniniz bozulmuyorsa uzatma tuşunu kullanın. Evet, burada desen uzatma deyince kafa karışıklığı olmasın. Desenin arasını açmıyoruz. Yoğunluk aynı. Yoğunluk aynı. Yoğunluk aynı. Boyunu, desenin formunu büyütüyoruz. Formunu büyütüyoruz. Evet. Gene aynı sıklıkta daha büyük yapıyor. Şimdi bu desenleri her sayfada ya da yazı ve harf özelliğimiz var. Bir isim, harf, bir şey yazacaksak ya da iki deseni birbirine karma yapacaksak makinenin dikiş, zikzak ve adım mesafe tuşunun altında 4 tane tuşumuz var. Şu ikinci tuşa bastığımız zaman makinenin hafıza bölümünü girmiş oluyoruz. Hafıza bölümüne girdik. Yalnız burada bakın M yazıyor. 1-4 yazıyor. Yani bize makine 1, 2, 3, 4 kutucuk desen saklama imkanı veriyor. Ya da 4 kutucukta farklı desen çalışma imkanı veriyor. Mesela 1'e basıyorum. 1'den 4'ü gördükten sonra bakın ekran şu an boş. Hiçbir şey yok. Burada MEM 01 yazıyor. Boş olduğunu gösteriyor. Şimdi ister yazı ister desen bir karma yapacaksak atıyorum şu an mevcut olan sayfadan bir desen seçtim. 46 47 olsun fark etmez. İlk desenimi seçtim. Bunun yanına ikinci desenimi diğer sayfadan yükleyeceksem hemen A tuşuna bastım. Çiçeği aktif hale getirdim. Şimdi buradan buna uyabilecek güzel bir desen seçip ne olsun yine 57 diyelim. İki deseni seçtim burada.
Pedala basıyorum. Şimdi eğer direkt pedala basarsak makine ikincisinde birini yapacak, ikinci desende duracak. Yani iki desen yükledik, iki deseni yapıp duracak. Evet. Bunu istemiyorsak, yani sürekli atıyorum 1 metre, 2 metre çalışma yapacaksak, şu geri tuşu var bakın. Geri tuşunun üzerinde sağa sola doğru bir ok işareti var. Evet, döngü işareti. Döngü işareti var. Bu tuşa, geri tuşuna basıp, bakın şu an ekranda o işaret yok. Buna bastıktan sonra desenin sonunda aynı işaret çıkacak. Desen sonlandırma tuşu da ekrandan gidiyor. Evet. Buna basmazsak iki tane yapıp duracak. İki tane Evet, yapıp biz duracak. ilk denememizde bunu gözümüzden kaçırmıştık. Normal yazı fonksiyonunda döngü olarak kullanılmıyor haliyle. Yani bir yazıyı, bir kelimeyi bitirip makinenin orada bir durmasını istiyoruz. Fakat Pico yaparken bunun döngü halinde sürekli tekrarlamasını istiyoruz. Bu fonksiyonu unuttuğumuz zaman hafızaya koyduğumuz iki deseni yapıp duruyordu makine. Daha sonradan bu bizim dikkatimizi çekti ve bunu kullandığımızda normal istediğimiz şekilde Pico formuna geldi makine. Yani gözden kaçabilir. Bizim kaçtı. Siz de dikkat edersiniz. Bu şekilde makineden istediğiniz desenleri birbirine yükleme yapabilirsiniz. Yüklediğiniz 4 tane deseni makinede saklama şansınız var. Şu an birdeyim ben. Geri geliyorum. Şu an hafızadan çıktım. Tekrar geri dönüp ben bu deseni hafızada sakladığım için şu anda tekrar yapmak istersem hafıza tuşuna basıyorum. Bakın M14. Benim yaptığım desen birinci kutucukta. 1'e bastığım zaman makine bana önceki deseni verecek. Bakın bir kalp. Yani 4 tane hafıza slotu var. Hangisini kullanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Evet. 2'ye bir şey yükleyeceksek 2'yi açıyoruz. 3'e bir şey yükleyeceksek 3'ü açıyoruz. 4'e yükleyeceksek de 4'ü açıyoruz. Kaydetmek istersek de yine bu düğmeye basarak kaydedebiliyoruz. Makineyi kapatıp açsak da silinmez. Silinmiyor. Şurada bir tuşumuz var. Buradan yapmış olduğun desenlerin, şunu aktif hale getirdikten sonra şu an ekranda görünen deseni şu an oynuyorum. Eniyle boyuyla oynama şansınız var. Ama bizim tavsiyemiz mevcut desenleri kendi orijinal haliyle yapmanız. Öyle çok daha güzel oluyor. görünecek. Şimdi hızlıca bir N1 de gösterelim. Bize Gösterelim. çok uzun oldu. İzleyenler sıkılacak. Çıktım hafızadan. Ayağı çıkardım. Çift iğnemiz makinenin içinden çıkıyor. Ama ben buradan kendimizden bir çift iğne takıyorum. Oldukça güzel bir model. Yani bizim modeli detaylı inceledik. Ve sevdik de. İçinden tornavida çıkıyor. Ben açmak istemedim. Onun için kendimden bir tornavida kullanıp vidayı öne doğru gevşeltiyorum. İğneyi çıkartıyorum. İğnelerimiz de klasik. Yani bir tarafı düz. Düz yeri arkada kalacak iğneyi takarken. Çift iğnenin de takılışı aynı. Düz yeri arkada kalacak. İğne düşmeyecek kadar hafif bir şekilde iğne bağını sıkabiliriz. Nerede ayağımız? Masanın üzerinde. Nerede ayağında diğer ayaklar gibi tabanın altına koyup taktım. Şimdi 2 tane ip altı takıyoruz yukarıdan. Bunu çıkardım. Kanca aynı. Arkadaki yer de aynı. Yalnız şurada ayırıyoruz. İpin birini sağdan, birini soldan. Buralar aynı yerden geçiyor. Bir de iğnenin hemen üzerindeki kancalarda ipin birini sağ tarafa, birini sol tarafa.
Birini taktık. Tabanı kaldırdım. İpi arkaya aldım. Makinamız düz dikişte. Şu an bakın düz dikiş seçemiyorum. Neden seçemiyorum? Bakın desen sayfasında kaldığım için. A tuşuna basıp ilk dikiş zikzak bölümüne geri dönüyorum. Şu an dikişe geçti. Şu an makine direkt dikişe geçti. Adım mesafesi 2,5. Biraz bunu düşürüyorum. 2 ya da 1,5. Yapılan işi nerede beğenirseniz. İlk hareket 50. Sonra makineyi çevirdik. Durdurdum. İlk sıraya geçtik. Nervür'de. Güzel de nervür yaparsınız. Evet, gayet güzel oldu. Ayağın altında kanallarımız var. İlk geçtiğim Yani kotonsuz olmasına rağmen kotonsuz, çok güzel nervür evet. yapıyor. Kanalın birinin altına hangi mesafede istersek yakınlığı nervürün hangi kanalın altına koyduysam oradan takip ederek ikinci sıramı düz bir şekilde gidebilirim. Nervür bu. Evet. Sistemi düz dikişte adım mesafesini 1,5'a aldım. Biraz düşürdüm. Bunun haricinde ipleri takıyorum. Şurada bir düğmemiz var. Bu üst ipliğin sıkıp gevşeteceğimiz düğme. Fabrikada bir işaret koymuş. 3 ile 5 arası ideali bunun. Ama daha sıkacaksak 5'e doğru 6'ya doğru alabiliriz. Gevşeteceksek de 3'e 2'ye doğru alabiliyoruz. Bu da burada durmasında fayda var. Makinamız bu. Evet, çok güzel detaylı bir eğitim videosu oldu. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Herhalde anlatacağımız başka bir şey kalmadı. Yok. Hemen her şeyi anlattık. Anlattık. Eğer bir şey sormak isterlerse Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. yazabilirler. Herkese kolay gelsin.